Gideon Spilett kıyıda hareketsiz duruyordu. Kolları çaprazlanmış, gözleri doğuya uzanan denize, dalgalar arasında kaybolan ufka dikilmişti. Kalın siyah bir bulut kütlesi gökyüzünde hızla yayılıyor, zirveye doğru tırmanıyordu. Rüzgar zaten güçlüydü ve gün batımıyla birlikte daha da artmıştı. Tüm gökyüzü tehdit edici bir hal almıştı. Şiddetli bir fırtınanın belirtileri, gün gibi açıktı. Herbert Chimneys'e girdi. Pencroft ise muhabire doğru yürüdü. Spilett o kadar derin düşüncelere dalmıştı ki yaklaşanı görmemişti bile. "Kirli bir gece geçireceğiz, Bay Spilett," dedi denizci. "Petrel rüzgar ve yağmurdan zevk alır." Muhabir o anda döndü ve Pencroft'u gördü. "Peki, arabanın kıyıdan ne kadar uzakta olduğunu söyler misiniz? Yani, dalgalar yoldaşımızı götürdüğünde?" Denizci bu soruyu beklemiyordu. Bir an düşündü. "En fazla 2 kablo uzunluğunda." "Ama bir kablonun uzunluğu nedir?" diye sordu Gideon Spilett. "Yaklaşık 120 kulaç, yani 600 feet." "O zaman," dedi muhabir, "J.Y. Rus Harding kıyıdan en fazla 1200 feet uzakta kaybolmuş olmalı." "Bu kadar," diye onayladı Pencroft. "Köpek de öyle mi? Ayrıca, beni şaşırtan şu," diye ekledi muhabir, "yoldaşımızın öldüğünü kabul etsek bile, ne köpeğin ne de efendisinin cesedi kıyıya vurmuş." "Böylesine ağır bir denizde şaşırtıcı değil," diye yanıtladı denizci. "Üstelik akıntılar onları daha da aşağıya, kıyı boyunca sürüklemiş olabilir." "O zaman, arkadaşımızın dalgalarda öldüğünü mü düşünüyorsunuz?" "Benim görüşüm bu." "Benim görüşüm ise," dedi Gideon Spilett yavaşça, "tecrübenize saygı duyarak Pencroft, hem Cyrus'un hem de topun aynı anda kaybolması, yaşayan ya da ölü, hesaplanamaz bir şey. Ve bu hesaplanamaz olan şey, olasılık dışı." "Keşke sizin gibi düşünebilseydim, Bay Spilett," diye yanıtladı denizci. "Ne yazık ki bu konuda kararım kesin." Bunu söyledikten sonra Pencroft, Chimneys'e döndü. Şöminenin üzerinde bir ateş çıtırdıyordu. Herbert az önce bir kucak dolusu kuru odun atmıştı ve alevler parlak bir ışıkla en karanlık geçitlere kadar uzanıyordu. Pencroft hemen yemeği hazırlamaya başladı. Herkese güç verecek sağlam bir şeyler gerekiyordu. Korakuslar ertesi güne saklanmıştı ama birkaç kurku kopardılar ve kısa süre sonra bir çubukta döndürülüp yanan ateşin önünde kızarmaya başladılar. Akşam 7'si olmuştu ve N.E.B. hala geri dönmemişti. Bu uzun yokluk Pencroft'u derinden huzursuz ediyordu. Bu bilinmeyen topraklarda bir kaza mı olmuştu? Yoksa zavallı adam, umutsuzluğa sürüklenmiş miydi? Herbert ise çok farklı sonuçlar çıkarıyordu bu yokluktan. Ona göre Neb'in gecikmesi yeni bir gelişmeden kaynaklanıyordu, onu aramayı sürdürmeye zorlayan bir şey. Ve her yeni şey, J.Y. Rus Harding'in lehine olmalıydı. N.E.B. neden geri dönmüş olsun ki, eğer hala umut varsa? Belki bir iz bulmuştu. Bir ayak izi, onu doğru yola sokan bir işaret. Belki tam bu sırada efendisinin yanındaydı. Böyle düşünüyordu çocuk. Böyle konuşuyordu. Arkadaşları onu dinledi. Muhabir bir jestle onayladı. Pencroft ise büyük ihtimalle başka bir şey düşünüyordu. Neb'in aramalarını çok uzağa taşımış olabileceğini ve henüz dönmeye fırsat bulamadığını. Herbert birkaç kez rahatsızlıkla kıpırdandı. Neb'i aramaya gitme niyetini belli etti. Ama Pencroft onu sakinleştirdi. Bu karanlıkta ve bu yolda. Neb'den iz bulmak imkansız olurdu. Beklemek daha iyiydi. Eğer N.E.B. ertesi güne kadar gelmeseydi, Pencroft arama konusunda kararlıydı. Spilett de denizcinin görüşünü onayladı. Herbert projesinden vazgeçmek zorunda kaldı. Ama iki büyük gözünden yaşlar süzüldü. Muhabir, o cömert çocuğu kucaklamaktan kendini alamadı. Kötü hava artık tam anlamıyla başlamıştı. Güneydoğudan gelen şiddetli bir fırtına kıyıyı kasıp kavuruyordu. Deniz, resifin üzerinden hızla geçerek kükredi. Yağmur, fırtınayla birleşerek toz gibi parçacıklara dönüşmüştü. Yırtık yırtık buhar kütleleri kıyıyı sarıyor, rüzgarın savurduğu kum, sıvıya toz katıyor ve saldırıyı dayanılmaz kılıyordu. Nehrin ağzıyla uçurumun sonu arasında girdaplar oluşuyor, bu girdaplardan fırlayan rüzgar dar vadiden geçen suyu çırpıyordu. Şömineden çıkan duman geri dönüp geçitleri dolduruyordu ve geçitler neredeyse yaşanmaz hale geliyordu. Bu yüzden kurkular pişirilince Pencroft ateşin sönmesine izin verdi. Küllerin altında yalnızca birkaç köz kaldı. Saat 8 ve N.E.B. yoktu. Ama fırtınanın bu gece dönüşü engellediğinden kimsenin şüphesi yoktu. Büyük ihtimalle bir mağaraya sığınmıştı, fırtınanın geçmesini bekliyordu. Onu aramaya gitmek, imkansızdı.
Akşam yemeği yalnızca av etinden ibaretti. Uzun yürüyüş herkesi aç bırakmıştı ve Pencroft ile Herbert büyük bir iştahla yediler. Yemek sona erince herkes dinlenmeye çekildi. Herbert çabucak uyudu. Pencroft şöminenin yanına uzandı. Dışarıda ise gece ilerledikçe fırtına da güçlendi. Ta ki Richmond'dan kaçarken bindikleri esir gemisindeki fırtınaya eşit olana kadar. Ekinoks mevsimlerinin fırtınaları, en yıkıcı olanlardı. Ve bu muazzam okyanus, öfkesine karşı duracak hiçbir engel tanımıyordu. Hiçbir kelime, korumasız kıyıya vuran o korkunç şiddeti tam anlatamaz. Neyse ki bacaları oluşturan kaya yığını sağlamdı. Devasa granit bloklardan oluşuyordu. Bazıları dengesiz gibi görünse de, titremiyorlardı. Pencroft, başının altındaki kayadan gelen hızlı titremeleri hissedebiliyordu ama kendini sakinleştirdi. Korkulacak bir şey yoktu. Ancak plato zirvesinden kopan taş seslerini duydu, rüzgarla sahile düşüyorlardı. Birkaçı bacaların üst kısmına yuvarlandı ya da parça parça uçup gitti. Denizci 2 kez ayağa kalktı, geçidin açılışına gidip dışarıya baktı. Ama korkulacak bir şey yoktu ve kanepesine döndü. Kasırganın öfkesine, gök gürültüsüne, tüm o karmaşaya rağmen. Herbert derin bir uykuya dalmıştı. Uyku sonunda Pencroft'u da aldı. Gideon Spilett ise tek başına, endişeyle uyanık kalmıştı. Nebe eşlik etmediği için kendini azarlıyordu. Her şeyi terk etmemişti umut. Herbert'i rahatsız eden ön seziler onu da kışkırtıyordu. Neb neden dönmemişti? Kumlu kanepesinde dönüp durdu, elementlerin mücadelesini neredeyse duymadan. Zaman zaman yorgunluktan kapanan gözleri, ani bir düşünceyle hemen yeniden açılıyordu. Gece ilerliyordu. Sabaha belki 2 saat kalmıştı ki. Pencroft şiddetle sarsıldı. "Ne oldu?" diye bağırdı, denizcilere özgü bir hızla kendini toplayarak. Muhabir üzerine eğilmişti. "Dinle, Pencroft, dinle." Denizci kulaklarını zorladı. Ama yalnızca fırtınanın sesini duyabiliyordu. "Rüzgar," dedi. "Hayır," diye yanıtladı Spilett, yeniden dinleyerek. "Duyduğumu sanıyorum." "Ne?" "Bir köpeğin havlaması." "Bir köpek," diye bağırdı Pencroft, fırlayarak ayağa kalktı. "Evet, havlama. Mümkün değil. Üstelik fırtınanın kükremesinde nasıl duyulabilir ki?" "Dur, dinle." Pencroft daha dikkatli dinledi. Ve gerçekten, bir sessizlik anında, uzaktan gelen bir havlama. "Evet," dedi muhabir, denizcinin elini sıkıştırarak. "Evet, evet," diye yanıtladı Pencroft. "En baş, en tepe," diye bağırdı Herbert, yeni uyanmıştı. Ve üçü birden bacaların açılışına koştular. Dışarı çıkmak büyük güçlük istedi. Rüzgar onları geri itiyordu. Ama sonunda başardılar ve yalnızca kayalara yaslanarak ayakta kalabildiler. Baktılar, ama konuşamadılar. Karanlık o kadar yoğundu ki deniz, gökyüzü ve toprak tek bir siyah kütlede eriyip gitmişti. Bir ışık kırıntısı bile yoktu. Birkaç dakika öylece kaldılar. Rüzgarın altında ezilmiş, yağmurla ıslanmış, kumla gözleri yanıyordu. Sonra, fırtınanın kısa bir duraklamasında, yeniden duydular o sesi. Belirli bir mesafeden geliyordu. Yalnızca top olabilirdi. Ama yalnız mıydı? Neb yanında olsaydı, doğrudan bacalara yolunu bulurdu. Pencroft muhabirin elini sıktı, çünkü sesi duyuramıyordu. Ama bu sıkış bir anlam taşıyordu. "Bekle." Sonra geçide hızla girdi. 1 dakika sonra elinde alevli bir meşale vardı ve karanlığa yüksek bir ıslık çaldı. Bu sinyalin beklendiği anlaşıldı. Havlama yaklaştı ve kısa süre sonra bir köpek geçide atladı. Pencroft, Herbert ve Spilett onun peşinden içeri girdi. Kuru odun demetleri ateşe atıldı. Geçit parlak bir alevle aydınlandı. "Bu top," diye bağırdı Herbert. Gerçekten de oydu. Hem Corsin köpeklerinin hızını hem de keskin koku alma duyusunu bünyesinde barındıran muhteşem Anglo-Norman, mühendis J.Y. Russ Harding'in köpeği Top. Ama yalnızdı. Ne Neb ne de efendisi yanındaydı. Bu karanlık gecede, bu fırtınanın ortasında, onu doğrudan bacalara yönlendiren içgüdü nasıl açıklanabilirdi? Ve daha da şaşırtıcısı, Top ne yorgundu, ne bitkin, ne de çamur ya da kumla kirlenmişti. Herbert onu kendine çekti, başını okşadı ve köpek boynunu çocuğun ellerine sürtüyordu. "Köpek bulunursa, efendi de bulunur," dedi muhabir. "Tanrı izin versin," diye yanıtladı Herbert. "Hadi yola çıkalım. Top bize rehberlik edecek." Pencroft itiraz etmedi. Topun gelişi varsayımlarıyla çelişiyordu. Ama bu çelişki onu harekete geçirdi. "Hadi o zaman." Pencroft şöminedeki közleri dikkatlice kapattı.
Aralarına odun parçaları koydu ki dönene kadar ateş canlı kalsın. Sonra köpek kısa havlamalarla onları çağırıyormuş gibi davranırken, muhabir ve çocuk tarafından takip edilerek dışarı fırladı. Pencroft giderken akşam yemeğinin kalıntılarını mendile sardı. Fırtına o an tüm şiddetiyle, belki de zirvesindeydi. Aydan tek bir ışık ışını bile bulutların arasından süzülemiyordu. Topun içgüdüsüne güvenmekten başka çare yoktu. Öyle de yaptılar. Muhabir ve Herbert, köpeğin ve denizcinin arkasından yürüdü, denizci en sonda. Kelime alışverişi imkansızdı. Yağmur o kadar da yoğun değildi ama rüzgar, inanılmaz derecede güçlüydü. Bir durum onların lehineydi. Rüzgar güneydoğudan geldiği için sırtlarına esiyordu. Bu yüzden önlerini kör eden kum arkalarında kalıyor, ilerlemelerini engellemiyordu. Zaman zaman rüzgar onları olduklarından daha hızlı sürüklüyor ve durmakta zorlanıyorlardı. Ama umut onlara güç veriyordu. Bu rastgele bir yürüyüş değildi. Neb'in efendisini bulduğuna ve sadık köpeği onlara gönderdiğine şüpheleri yoktu. Ama mühendis yaşıyor muydu? Yoksa NEB onları yalnızca son görevleri için mi çağırmıştı? Uçurumu geçtikten sonra üçü dikkatle kenara çekildi ve nefes aldı. Kayaların dönüşü rüzgardan koruyordu ve bu kısa molada nefes alabiliyorlardı. Yürüyüş en az bir çeyrek saat sürmüştü. Artık birbirlerini duyabiliyorlardı. Herbert J. Rus Harding'in adını soran topa bakarak şöyle dedi ve köpek birkaç kısa havlamayla karşılık verdi. Sanki, efendim kurtuldu, demek istiyordu. Kurtarıldı, değil mi? Diye tekrarladı Herbert. Kurtarıldın, top. Köpek havladı. Yeniden yola çıktılar. Gelgit yükselmeye başlamıştı ve bahar gelgitinin etkisiyle alışılmadık derecede yüksek olma tehlikesi vardı. Büyük dalgalar resife öyle bir şiddetle çarpıyordu ki adacığı tamamen aşıyor gibiydi. Artık açık alanı koruyan bir köstebek yoktu. Uçurumdan ayrılır ayrılmaz rüzgar yenilenen bir öfkeyle tekrar vurdu. Ama top tereddütsüz ilerliyordu. Onlar da onu takip etti. Kuzeye doğru yürüdüler. Sollarında dev dalgalar, kulakları sağır eden bir sesle kırılıyordu. Sağlarında ise karanlık bir ülke, yönünü tahmin etmenin imkansız olduğu bir yer. Ama rüzgar onları taşıdığı için oranın nispeten düz olduğunu hissediyorlardı. Sabahın 4'ünde yaklaşık 5 mil yol almışlardı. Bulutlar biraz yükselmişti. Rüzgar daha az nemliydi ama çok keskin ve soğuktu. Yeterince korunamamışlardı. Pencroft, Herbert ve Spilett acımasızca üşüyordu. Ama dudaklarından tek bir şikayet çıkmadı. Topu takip etmeye kararlıydılar. Saat 5'e doğru gün patlamaya başladı. Sisin daha ince olduğu zirvede gritonlar bulutların çevresini oluşturuyordu. Opak bir kuşak altında parlak bir çizgi, ufku açıkça çiziyordu. Dalgaların tepeleri vahşi bir ışıkla parlıyor, köpüklerin beyazlığını geri kazanıyordu. Solda ise kıyının engebeli kısımları görünüyordu. Belirsiz ama görünüyordu. Saat 6'da gün doğmuştu. Bulutlar hızla kalktı. Denizci ve arkadaşları Chimneys'ten yaklaşık 6 mil uzaktaydılar. Düz bir kıyı boyunca ilerliyorlardı. Solda kumlu tepelerle dolu geniş bir alan uzanıyordu. Uçurum yoktu, kıyı okyanusu direnmiyordu. Ama düzensiz tepeler zinciri vardı. Yer yer 2 ya da 3 ağaç batıya doğru eğilmiş, dallarını o yöne uzatmıştı. Geride, güneybatıda, ormanın sınırı uzanıyordu. O an top çok heyecanlandı. İleri koştu, geri döndü, adımlarını hızlandırmalarını istiyormuş gibi. Sonra sahilden ayrıldı ve o harika içgüdüsüyle, en ufak bir tereddüt göstermeden, doğrudan tepelerin arasına daldı. Onu takip ettiler. Ülke tam bir çöl gibiydi. Canlı bir yaratık bile görünmüyordu. Geniş kapsamlı tepeler, yüksek ve düzensiz. Sanki kumla şekillendirilmiş bir İsviçre gibiydi. Yalnızca inanılmaz bir içgüdü bu yolu tanıyabilirdi. Plajdan ayrıldıktan 5 dakika sonra, muhabir ve 2 yoldaşı, yüksek bir tepenin arkasında oyulmuş bir oyuğu fark ettiler. Orada top durdu ve yüksek, net bir havlama yaptı. Spilett, Herbert ve Pencroft mağaraya koştular. NEB oradaydı. Çimenlerin üzerine uzanmış bir bedenin yanında diz çökmüştü. O beden, mühendis J. Rus Harding'e aitti. NEB kıpırdamıyordu. Pencroft tek bir kelime söyledi. "Yaşıyor mu?" NEB cevap vermedi. Spilett ve denizci dona kaldı. Herbert ellerini tuttu ve öylece kaldı. Zavallı siyahi derin yasına öylesine gömülmüştü ki, ne yoldaşlarını görmüş ne de denizcinin sesini duymuştu. Muhabir hareketsiz bedenin yanına diz çöktü.
Önce kıyafetleri yırttı, sonra kulağını mühendisin göğsüne dayadı. 1 dakika geçti, bir çağ gibi uzun 1 dakika. Bu süre içinde kalbin en hafif atışını yakalamaya çalıştı. N.E.B. biraz doğrulmuş, görmeden bakıyordu. Umutsuzluk yüz ifadesini tamamen değiştirmişti. Neredeyse tanınmıyordu. Yorgunluktan bitik, kederle kırılmıştı. Efendisi ölüydü. Gideon Spilett uzun ve dikkatli bir incelemeden sonra nihayet ayağa kalktı. "Yaşıyor," dedi. Pencroft mühendisin yanına diz çöktü. Bir zonklama duydu, hatta yanağında hafif bir nefes hissetti. Muhabirin o sözlerini duyunca Herbert su aramak için dışarı fırladı. 100 feet ötede, yağmurlarla kabarmış, kumdan süzülen berrak bir dere buldu. Ama suyu taşıyacak bir kabuk bile yoktu tepelerin arasında. Çocuk mendilini dereye batırmakla yetindi ve mağaraya koşarak geri döndü. Neyse ki ıslak mendil Spilett için yeterliydi. Yalnızca mühendisin dudaklarını ıslatmak istiyordu. Soğuk suyun etkisi, neredeyse anında oldu. Harding'in göğsü kalktı. Konuşmaya çalışır gibiydi. "Onu kurtaracağız," diye haykırdı muhabir. Bu sözlerle Neb'in kalbinde umut yeniden canlandı. Efendisini soyundurdu, yaralı olup olmadığını görmek için inceledi. Ama üzerinde tek bir morluk bile yoktu. Başında, vücudunda, uzuvlarında, hiçbir şey. Bu şaşırtıcıydı, çünkü kayalara çarpmış olmalıydı. Eller bile yaralanmamıştı. Mühendisin bunu nasıl başardığını açıklamak, gerçekten güçtü. Ama açıklama sonraya kalacaktı. J.Y. Rus konuşabildiğinde her şeyi anlatırdı. Şimdi soru şuydu, onu hayata nasıl döndüreceklerdi? Sürtünme işe yarayacak gibiydi. Denizci ve arkadaşları kollarını sıvadı. Bu kaba ama canlandırıcı müdahale mühendis kolunu hafifçe hareket ettirdi ve nefes almaya başladı, daha düzenli. Yorgunluktan batıyordu. Muhabir ve arkadaşları gelmeseydi, J.Y. Rus Harding için iş bitmiş olacaktı. "Efendinin öldüğünü sandın, değil mi?" dedi denizci Neb'e. "Evet, tamamen ölü," diye yanıtladı N.E.B. "Ve eğer top seni bulup getirmeseydi, efendimi gömecektim. Sonra da onun mezarının üzerine yatıp ölecektim." Gerçekten de J.Y. Rus Harding kıl payı kurtulmuştu. N.E.B. yaşananları anlattı. Bir gün önce, gün doğarken bacalardan ayrılmış ve kuzey yönünde kıyıya çıkmıştı. Daha önce geldiği bölgeye ulaşmıştı. Orada, umut vermeden, N.E.B. sahili aramıştı. Kumun üzerindeki kayaları inceledi, onu doğru yola sokacak en küçük bir izi aradı. Özellikle Gelgit'in kapatmadığı plaj kısımlarını inceledi, çünkü deniz yakınında su tüm izleri silerdi. N.E.B. efendisini yaşıyor bulmayı beklemiyordu. Gömmeyi istediği bir ceset arıyordu, kendi elleriyle gömebileceği bir ceset. Uzun süre boşuna aradı. Bu çöl kıyısı hiç insan ayağı basmamış gibiydi. Yüksek su sınırının üzerindeki deniz kabukları, dokunulmamış durumdaydı. Kırılmış tek bir taş yoktu. N.E.B. sonra sahilde birkaç mil daha yürümeye karar verdi. Dalgaların cesedi uzak bir noktaya götürmüş olması mümkündü. Bir ceset alçak kıyıda biraz uzakta yüzer. Ama Gelgit er ya da geç onu karaya çıkarır. Bunu N.E.B. biliyordu. Efendisini son kez görmek istiyordu. "Kıyı boyunca 2 mil daha ilerledim," dedi N.E.B. "Hem yüksek hem de alçak su sınırını dikkatlice inceledim. Umutsuzluğa düşmek üzereydim ki, dün akşam 5'e doğru kum üzerinde izler gördüm." "Ayak izleri mi?" diye bağırdı Pencroft. "Evet, su kenarında mı başlıyordu bu izler?" diye sordu muhabir. "Hayır," diye yanıtladı N.E.B. "Yalnızca yüksek su sınırının üzerinde. Diğerleri Gelgit tarafından silinmiş olmalı." "Devam et N.E.B. Bu ayak izlerini görünce yarı deliye döndüm. Çok netti. Tepelere doğru gidiyordu. Onları çeyrek mil boyunca takip ettim, ama izleri bozmamaya dikkat ettim. 5 dakika sonra, karanlık çökerken, bir köpeğin havlamasını duydum. Toptu ve top beni buraya, efendime getirdi." N.E.B. anlatımını tamamladı. Cansız bedeni bulduğundaki acıyı anlattı. Yaşam belirtisi aradığını, ama hiçbir şey bulamadığını. Yapılacak tek şey son görevleri yerine getirmekti. Çok sevdiği o adamın görevleri. Sonra arkadaşlarını düşündü. Onlar da talihsiz adamı görmek isterdi. Sadık Top'un bilgeliğine güvenip muhabirin adını birkaç kez söyledi ve köpek o yöne sıçradı. Geri kalanı biliniyordu. Neb'in yoldaşları bu anlatıyı büyük bir dikkatle dinlemişti. Ama hala açıklanamayan şey vardı. J.Y. Rus Harding, dalgalardan nasıl kurtulmuştu? Kayalara çarparak bir çizik bile almadan nasıl sağ kalmıştı?
Ve 1 milden fazla uzaktaki bu mağaraya, kendi başına nasıl gelmişti? Yani, NEB, dedi muhabir, efendini buraya sen getirmedin. Hayır, ben değildim. O zaman kaptan buraya tek başına gelmiş, dedi Pencroft. Açık olan bu, dedi Spilett, ama inandırıcı değil. Bu soruların cevabı yalnızca mühendisin kendi ağzından gelebilirdi. Sürtünme kan dolaşımını yeniden sağladı. Cyrus Harding kolunu bir daha hareket ettirdi. Kafasını kıpırdattı. Ağzından birkaç anlaşılmaz kelime kaçtı. NEB üzerine eğilmişti ama mühendis onu duyamıyordu. Gözleri hala kapalıydı. Hayat içindeydi. Ama duyuları henüz geri gelmemişti. Pencroft pişmanlık duyuyordu. Ne ateş vardı yanında ne de ateş yakmak için araç. Yanmış keteni getirmeyi unutmuştu, 2 çakmak taşını birbirine vurarak kolayca kıvılcım çıkarabilirdi. Mühendisin cepleri ise tamamen boştu, yalnızca yeleğindeki saatini taşıyordu. Harding'i bacalara götürmek gerekiyordu ve mümkün olan en kısa sürede. Herkesin görüşü buydu. Bu arada müdahale devam ediyordu ve mühendis yavaş yavaş bilincine dönüyordu. Dudakları ıslatıldı, canlandı. Pencroft birkaç parça et suyla karıştırdı. Herbert sahile koştu ve 2 büyük deniz kabuğuyla geri döndü. Denizci bunları bir şekilde mühendisin dudakları arasına götürdü. Ve Cyrus Harding, gözlerini açtı. NEB ve muhabir üzerine eğilmişti. "Efendim, efendim," diye bağırdı NEB. Mühendis onu duydu. Neb'i tanıdı, Spilett'i tanıdı, sonra diğer ikisini. Elini hafifçe onların ellerine bastırdı. Ağzından birkaç kelime kaçtı. Bu kelimeler, o ana kadar beynini kurkalayan düşünceleri yansıtıyordu. Ve bu sefer, anlaşıldılar. Daha önce de söylemeye çalıştığı aynı kelimelerdi bunlar. "Ada mı yoksa kıta mı?" diye mırıldandı. "Kıtayı düşünme şimdi," diye bağırdı Pencroft hızla. "Buna yeterince zaman var, kaptan. Şu an önemli olan tek şey, yaşıyor olmanız." Mühendis hafifçe başını salladı ve sonra yeniden uyuyormuş gibi göründü. Bu uykuya saygı duydular. Muhabir hemen Harding'i daha rahat bir yere taşımak için düzenlemelere girişti. NEB, Herbert ve Pencroft mağaradan ayrılıp adımlarını birkaç çarpık ağaçla taçlandırılmış yüksek bir hömpüye doğru attılar. Yolda denizci duraksayıp tekrar etti. "Ada mı kıta mı? Bunu düşünmek ne ki?" son nefesinde. "Ne adam bu?" Tepenin zirvesinde Pencroft ve 2 arkadaşı, başka araçları olmadığı için, hasta bir ağacın dallarını işlediler. Bir çeşit deniz köknarıydı bu. Dalların üzerine çim ve yaprak koydular ve mühendisin taşınabileceği bir kum sandalyesi hazırladılar. Bu neredeyse 40 dakika aldı. Saat 10 olmuştu. Spilett, Harding'in yanından ayrılmamıştı. Mühendis uykudan, ya da daha doğrusu uyuşukluktan çıkmaya başlamıştı. Renk yanaklarına dönüyordu. Bugüne kadar ölüm gibi solgun olan yanakları. Küçük bir hareketle doğruldu, etrafına baktı. Nerede olduğunu sormak istiyordu. "Yorulmadan dinleyebilir misin beni, Cyrus?" diye sordu muhabir. "Evet," diye yanıtladı mühendis. "Benim görüşüm," dedi denizci, "Kaptan Harding'in sizi daha iyi dinleyebilmesi için biraz daha kurt jölesine ihtiyacı var. Çünkü kuşumuz var, kaptan," diye ekledi ve ona biraz sundu. Bu sefer içine biraz et de katmıştı. Cyrus Harding biraz grouse yedi. Gerisini yoldaşlarına bıraktı. Onlar için de az bir kahvaltıydı bu, çünkü hepsi aşırı açlıktan muzdaripti. "Peki," dedi denizci, "bacalarda senin için bol yiyecek var, kaptan. Aşağıda, güneyde bir evimiz var. Odalar, yataklar, şömine, kilerde ise Herbert'ın korakıs dediği birkaç düzine kuş. Kumunuz hazır. Kendini yeterince güçlü hissedince seni eve taşıyacağız." "Teşekkürler dostum," diye yanıtladı mühendis. 1-2 saat daha bekle, sonra yola çıkarız. "Şimdi anlat, Spilett." Muhabir ona yaşananları anlattı. Balonun son düşüşünü, bu bilinmeyen topraklara çıkışı, çöl gibi görünen adayı ya da kıtayı, bacaların keşfini, onu aramayı ve Neb'in bağlılığını, topun olağanüstü zekasını ve daha nicelerini. "Ama," diye sordu Harding, hala zayıf bir sesle, "beni sahilde bulmadınız mı?" "Hayır," diye yanıtladı muhabir. "Ve beni bu mağaraya siz getirmediniz mi?" "Hayır. Bu mağara denizden ne kadar uzakta?" "Yaklaşık 1 mil," diye yanıtladı Pencroft. "Ve eğer şaşırıyorsan, kaptan, biz de şaşırıyoruz. Seni bu yerde bulmak bizi de hayrete düşürdü." "Evet," dedi mühendis yavaşça toparlanırken. "Gerçekten çok benzersiz. Ama," diye devam etti denizci, "dalga sizi götürdükten sonra ne olduğunu anlatabilir misin?"
J.Y. Rus Harding düşündü. Çok az şey hatırlıyordu. Dalga onu balon ağından koparmıştı. Önce birkaç kulaç derinliğe batmıştı. Yüzeye çıktığında, yarı ışıkta, yanında mücadele eden bir canlı hissetti. Toptu, yardım için fırlayan top. Balonun hiçbir şeyini görmedi. Balon kendi ve köpeğin ağırlığından kurtulunca ok gibi uzaklaşmıştı. Ve işte orada buldu kendini. Öfkeli denizin ortasında, kıyıya yarım milden az mesafede. Dalgalarla mücadele etmeye çalıştı, güçlü kollarıyla yüzdü. Top onu kıyafetlerinden tutuyordu. Ama güçlü bir akıntı yakaladı onu, kuzeye doğru sürükledi. Ve yarım saatin sonunda battı. Topu da derinliklere sürükleyerek, o andan kendini arkadaşlarının kollarında bulduğu ana kadar. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Ama, diye belirtti Pencroft, sahile atılmış olmalısın. Ve buraya yürüyecek gücün olmalı. Çünkü NEB senin ayak izlerini buldu. Evet, tabii ki, diye yanıtladı mühendis, düşünceli bir sesle. Ve bu kıyıda başka insan izi yok mu? Hiçbiri, diye yanıtladı muhabir. Üstelik, tesadüfen birinin yardımıyla kurtulsaydın, o kişi dalgalardan kurtardıktan sonra neden seni terk etsin ki? Haklısın, sevgili Spilett. Söyle bana, NEB, diye ekledi mühendis hizmetçisine dönerek, o ayak izleri, hala duruyor mu? Evet, efendim, diye yanıtladı NEB. Burada, girişte, arkada. Yağmur ve rüzgardan korunaklı bir yerde. Fırtına diğerlerini yok etti. Pencroft, dedi J.Y. Rus Harding, ayakkabımı alır mısın ve ayak izleriyle karşılaştırır mısın? Denizci mühendisin istediği gibi yaptı. Herbert ve NEB rehberliğinde ayak izlerinin bulunduğu yere gitti. J.Y. Rus muhabire döndü. Bu son derece olağanüstü bir şey. Tamamen açıklanamaz, diye yanıtladı Gideon Spilett. Ama şimdi fazla üzerinde durma, sevgili Spilett. Zamanla konuşuruz. Diğerleri bir an sonra geri döndü. Hiç şüphe yoktu. Mühendisin ayakkabısı ayak izleriyle tam olarak uyuşuyordu. O izleri kumda bırakan, J.Y. Rus Harding'di. O zaman, dedi Harding, bilinçsizken yürümüş olmalıyım. Uyur gezer gibi, ama adımlarımın farkında olmadan. Ve top beni buraya yönlendirmiş olmalı. Dalgalardan kurtardıktan sonra beni bulunan o olmalı. Gel, top, gel, yaşlı köpek. Muhteşem hayvan havlayarak efendisine koştu. Okşamalar ona çok şey söyledi. Ve herkes aynı sonuca vardı. J.Y. Rus Harding'in kurtarılmasında tüm onur topa aitti. Saat 12'ye doğru Pencroft mühendisin kaldırılmaya hazır olup olmadığını sordu. Harding cevap vermek yerine fiiliyata döktü. En enerjik iradesini göstererek ayağa kalktı. Ama denizciyle yürümek zorundaydı, yoksa düşecekti. Aferin, diye bağırdı Pencroft. Kaptanın sandalyesini getirin. Kum sandalyesi hazırdı. Harding üzerine uzandı. Pencroft bir uçtan, NEB diğer uçtan tuttu ve kıyıya doğru yola çıktılar. 8 mil yol vardı. Ellerinden geldiğince hızlı yürüyeceklerdi ama sık durmak gerekebilirdi. Chimney'se ulaşmaları en az 6 saat sürecekti. Rüzgar hala güçlüydü ama neyse ki yağmur yoktu. Mühendis uzanmış halde, dirseğine yaslanarak kıyıyı gözlemledi, iç kesimlere dikkatle baktı. Konuşmadı. Yalnızca baktı. Toprağın eşitsizlikleri, ormanlar, çeşitli bitkiler, hepsi zihnine kazınıyordu. Ama 2 saat yürüyüşün ardından yorgunluk onu sardı ve uyudu. Saat 5.30'da küçük grup uçurumun eşiğine ulaştı. Ve kısa süre sonra, Chimneys'teydi. Harding sandalyeden indirildi. Derin uykusundan uyanmadı. Pencroft büyük bir şaşkınlıkla duraksadı. Korkunç fırtına yerin görünümünü tümüyle değiştirmişti. Plajda devasa taş bloklar vardı. Kalın bir deniz yosunu, ALG ve kırıntı halısı her yanı kaplamıştı. Deniz, granit perdenin dibine kadar taşınmış gibiydi. Mağaranın önündeki toprak dalgalar tarafından paramparça edilmişti. Pencroft koridora hızla girdi. Ve hemen geri döndü. Hareketsiz durdu. Arkadaşlarına baktı. Ateş sönmüştü. Kül yığınından başka bir şey kalmamıştı. Yanmış keten kumaş, tinder, yok olmuştu. Deniz geçitleri istila etmişti. Ve içeride ne varsa, bacalar yerle bir edilmişti.